ABD hükümeti tarihin en uzun kapanmasının sonunda yeniden açıldı. Haftalardır süren siyasi kriz, kamu maaşlarının gecikmesi ve piyasalarda artan belirsizlik. Ama asıl sorun şu: bu açılma gerçekten iyi bir haber mi, yoksa yeni bir fırtınanın başlangıcı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanması, kongrenin bütçe üzerinde anlaşamamasıyla olur. Devlet daireleri kapanır, yüz binlerce çalışan ücretsiz izne çıkar, ekonomide yavaşlama söz konusu olur. Bu kez de harcama limitleri, borç tavanı ve siyasi çekişmeler Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta kilitledi. Ancak geçici bir anlaşmayla hükümet yeniden açıldı. Anahtar kelime şu: geçici. Bu andan itibaren söyleyeceğim hiçbir cümle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kapanma döneminde yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın ve Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri yükseldi. Borsalar baskı altında kaldı. Hükümet açılınca ilk tepki olarak borsalar yükseldi, dolar güçlendi. Ama herkes biliyor ki rahatlama kısa süreli olabilir. Çünkü açılma demek para basma, borçlanma, harcama yeniden başlıyor demek. Yani Amerika hazinesi piyasaya yeniden milyonlarca dolarlık tahvil sürmeye hazırlanıyor. Amerika'nın yeniden borçlanmaya başlaması tahvil faizlerinin yükselme riskini taşıyor. Faizler yükselirse bu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de dünyaya kredi maliyetlerini artırır. Dolar güçlenir ama gelişmekte olan ülkeler için kötü haber olur, çünkü sermaye Amerika Birleşik Devletleri'ne geri akar. Yani hükümetin açılması kısa vadede olumlu, uzun vadede ise faiz baskısı anlamına geliyor. Amerika ekonomisi yeniden tam kapasiteli çalışmaya başladığında küresel enerji talebi artabilir. Bu da petrol fiyatlarını yukarı çekebilir. Ancak borçlanmanın artması FED'in faiz indirimine gitmesini zorlaştırır. Yani şirketler rahatlayacak derken faizler yüksek kaldığı için büyüme baskısı altına kalabilir. Avrupa, Asya ve gelişen piyasalar bundan doğrudan etkilenir. Amerika borsaları kısa vadede toparlanabilir ama faiz baskısı sürerse teknoloji hisseleri zorlanır. Altın rahatlama sonrası kısa bir düşüş görebilir, ancak uzun vadede borç krizleri nedeniyle yeniden yükselebilir. Kripto paralar ise likidite döngüsüne bağlı olarak geçici hareketlilik yaşayabilir. Dolar TL paritesine baktığımızda dolarda küresel güçlenme trendi devam ederse gelişen ülke paraları baskı altında kalır. Hükümet açıldı ama sorunlar kapanmadı. Amerika ekonomisi artık dev bir borç makinesi haline geldi. Her açılma yeni borç dalgası anlamına geliyor. Gerçek soru şu: bu makine sonsuza kadar çalışabilir mi? Yorumlarınızı yazın. Sizce Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borç sarmalının sonu ne olacak? Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.